Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugünkü konumuz insülin direnci, sertleşme bozukluğu ve testosteron üzerine. İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci kandaki şekerin hücrelerin içine alınmakta zorlanması. İnsülinin daha da çok istemesi. Yani daha çok insülinle ancak kandaki şekeri hücre içine çekebilmesi. Yani bu bir dirençtir yani. Bu zaten hastalığın ismi de buradan geliyor. Şeker hastalığı değildir. Şekeri çok hafif yüksek olabilir insülin direncinde hastanın. İnsülin direnci ilerledikçe, arttıkça hastada bir şeker hastalığı meydana gelir. İnsülin direnci nasıl meydana geliyor? İnsülin direnci hastanın seçimleriyle daha çok meydana geliyor. Tabii genetik yapının da katkısı vardır. Seçim derken şunu kastediyoruz. Bir AVM'ye gittiğinizi düşünün. Orada iki çeşit restoran var. Bir tanesi sulu yemek veriyor, bir tanesi de hamburger veriyor. Hamburger veren yerde yemeye kalkarsanız, Whopper'ın mesela internet sitesine girecek olursanız orada yazıyor zaten kalorileri. Whopper hamburger 650 kalori, orta boy patates cipsi 350, orta boy bir kola 180, bir de acı sos alırsanız 40 kalori, yaklaşık 1220 kalori. Ya ben kola içmeyeceğim, milkshake içeceğim derseniz o zaman 380, yaklaşık 1400-1450 kalori civarında bir kalori almış oluyorsunuz. Tabi bunun üstüne de mutlaka bir tatlı yemek gerekiyor. Onu da yediğiniz zaman yaklaşık 1600-2000 kalori arasında bir kaloriyle oradan kalkacaksınız. Tabi bu ister istemez glisemik indeksi hemen devreye giriyor burada. Glisemik indeksi yüksek olan besinler bunlar. Kana çok hızlı karışıyor ve kana karıştığı anda insülini yükseltiyor. Ayrıca tabi küflenmeyen bir ekmek, bozulmayan bir et de yediğinizi düşündüğünüz zaman koruyucu ve katkı maddeleri. Bunlar da tabii illaki bir şekilde metabolizmayı etkiliyor. Hasta bu seçimi yapıyor. Diğer yandan başka bir kişi de sulu yemek yapılan yerde bamya yemek istiyor. Bamya 33 kalori bir porsiyon. 100 gram 33 kalori. Zeytinyağlı olursa eğer 200 kalori. Kapuska yemeye kalkarsanız 120 kalori. Zeytinyağlı yemeye kalkarsanız 250 kalori. Yani oradan ağzınıza kadar yemek yiyeyim derseniz çok zorlasanız bile kendinizi 500-600 kaloriden fazla alarak kalkamazsınız. Sulu yemek yediğiniz yerde. Tabii bunları ekmeksiz tüketmeniz gerekiyor. İnsülin direnci bu şekilde yavaş yavaş gelişiyor. Hani köyde Whopper var mı diyeceksiniz. Yok, köyde de beyaz ekmek var. Aslında insanlar beyaz ekmeği çok tüketiyor. Unlu mamulleri çok tüketiyor. Börekleri, çörekleri çok tüketiyor. İster istemez hastalarda insülin direnci gelişiyor. Beyaz ekmeğin çikolatadan hiçbir farkı yok, Nutella'dan hiçbir farkı yok diyebilirim. Yani kan şekeri açısından, glisemik indeks bakımından çok yüksek bir değere sahip. Hızlı bir şekilde insanın karnını doyuruyor tabii. Bu yüksek kan şekeri zaman içerisinde hastada insülin direnci de vücutta doku harabiyetini geliştiriyor. Tabii bütün dokularda harabiyet olacak da cinsel organlarda harabiyet olmayacak mı? Testosteron seviyesinde bir düşme olmayacak mı? Hastanın cinsel hayatında bir sıkıntı meydana gelmeyecek mi? İlla ki gelecek. Hastanın cinsel refah seviyesi düşecek. Testosteron seviyesi düşecek. İnsülin direnci olmaması için ne yapmak gerekiyor hastalarda? İnsülin direnci olmaması için hastanın iradesini kullanması, seçimlerini doğru yapması, yüksek kan glukozundan keyif almaması, buna iradesini, disiplinini toplaması gerekiyor. Spor yapması gerekiyor. Direnç egzersizleri yapması gerekiyor hastanın. Çağımızın bir hastalığı diyebiliriz. Aslında çok basit bir benzetme yapmak gerekirse, siz dizel olan aracınıza hiçbir zaman benzin koymuyorsunuz. Niye? Bozuluyor. Sizin genetik yapınızda demek ki glisemik indeksi yüksek olan, yüksek kalori düzeyine sahip besinleri kaldırmıyor. Bazı hastalarda kaldırıyordu. Çoğu insanda %90'da kaldırmıyor. Demek ki bunları kullanmayacaksınız. Bunları vücudunuza almamanız gerekiyor. Dediğim gibi diyet seçimi çok önemli. Benim kliniğime de obez hastalar geliyor. Hastaya diyetini sorduğum zaman hasta hiçbir şey yemiyorum hocam diyor. Hasta kilolu bir hasta, şişman bir hasta. Hiçbir şey yemiyorum hocam diyor. Peki dün ne yedin diyor. Hiçbir şey yemedim hocam diyor. Tamam mı? Hani hasta aslında ne yediğini sorduğunuz zaman da hasta ekmek yiyor. Ne yazık ki ekmek ülkemizde de çok tüketilen, özellikle beyaz ekmek çok tüketilen bir şey. Olayın bir böyle bir boyutu var. Bir de şöyle bir boyutu var. İlerleyen yaşla beraber testosteron seviyesinde düşmeyle beraber mi acaba gelişiyor insülin direnci? Bir de öyle bir durum var. Neden? İnsülin direnci olan hastalara testosteron verildiği zaman insülin direnci düzeliyor. Yani küçük az vaka çalışmaları olmasına rağmen
böyle çalışmalar da var. O da şöyle, insülin direnci olan hastalarda spor yapalım, diyet yapalım. Bir de olmazsa diğer taraftan da testosteron verelim ve bunları değerlendirelim diye yapılan çalışmalarda da insülin direncinin testosteron tarafından bariz bir şekilde düzeldiği, hastanın hem cinsel hayatında hem de hayat kalitesinde ciddi bir artış olduğu da tespit edilmiş. Aslında ikisi de birbirini acaba bozuyor mu? İkisi de birbirini tetikliyor mu? Diye düşünüyor insan ister istemez. Peki insülin direnci olan da ya da obez hastalarda testosteron tedavisi yapılabiliyor mu? Yapılırsa neye dikkat edilmesi lazım? Obez hastalarda ya da kilolu hastalarda testosteron deplasman tedavisi yapılıyor. Yapılırken dikkat edilmesi gereken şey hastanın kardiyovasküler açıdan iyi değerlendirmesi. Genellikle bu hastaların tansiyonları, kolesterolleri yüksek olabiliyor. Bizim verdiğimiz testosteron da kolesterolü yükseltebiliyor. Hastayı bu açıdan iyi değerlendirmek gerekiyor. Kardiyovasküler açıdan da hastanın tansiyonunu dikkat etmek gerekiyor. Testosteron verirken genellikle tabii topikal olanları tercih etmek gerekiyor. Çünkü enjeksiyon olanlar östrojen aromatizasyonu birazcık daha fazladır. Topikal olanların dihidrotestosteron dönüşümü birazcık daha fazladır. O yüzden topikal olanlar tercih ediliyor. Peki insülin direncinde nasıl tedaviler yapılıyor? İnsülin direncinde birçok tedavi var. En çok metformin kullanılıyor. İşte bitkisel olarak berberin kullanılıyor. Hastalara da tabii diyet ve sporun yanına ek olarak bunlar. Birçok hem doğal hem de kimyasal ilaç kullanılıyor. Saxendo kullanılıyor mesela, gene lipodistrofik. Şimdi obezite hastalarında peptit tedavileri yurt dışında çok popüler olmaya başladı. Growth hormon analogları, growth hormon releasing peptit analogları çok popüler olmaya başladı diyebilirim hastalarda. Hastalar bunlardan çok hızlı cevap alıyorlar. Bunların bir kısmı FDA tarafından onaylı, bir kısmı FDA tarafından onaylı değil ama yasak da değil. Özellikle Amerika'da compound pharmacy dedikleri magistral ilaç hazırlayan eczanelerde satılıyor bu ürünler. İnternette de görülüyor. İnternetten e-reçete tarzında verilebiliyor. Türkiye'de de ben görüyorum internet sitelerinde bazılarının satıldığını. Yayınlar da çok sınırlı ama bu peptitlerin ki bunların hikayeleri de GHRL'inden geliyor, yani büyüme hormonu üreten hormonda geliyor. Bu peptitlerin, hani growth hormon analogları peptitlerinin daha popüler olacağını düşünüyorum ben ilerleyen yıllarda. Hakikaten dramatik olarak hızlı bir şekilde etkiliyor. Hastalar bundan ciddi olarak fayda görüyor. Benim fikrim, hasta bunları kontrol altına almadığı sürece testosteron replasman tedavisi çok mantıklı değil. Yani yapamazsın hastaya. Hasta günlük 3-4 bin kalori alıyorsa, bunu harcamıyorsa istediğin kadar replasman tedavisi yap. Hasta düzelmez. Burada en bariz düzelmeleri zaten net bariz ve dramatik hızlı bariz düzelmeleri biz obezite cerrahisinde görüyoruz. Obezite cerrahisi olan hastalarda testosteron seviyesinde bariz bir yükselme, hastanın hayat kalitesinde, refah seviyesinde bariz bir yükselme mevcut hastalarda. Sonuç olarak şuraya gelmek lazım. Obez hastalarda, insülin direnci olan hastalarda testosteron replasman tedavisi olur mu? Olur. Hasta iyi değerlendirildiği zaman tansiyonuna, kolesterol profiline dikkat edilerek hastaya testosteron replasman tedavisi verilebilir. Doktor kontrolü altında tabii. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.